Bu görüntülerde doğal taşın ocaktan çıkıp satışa hazır hale gelene kadar bir uzun ve teknik yolculuğu göreceksiniz. Her şey ocaktan çıkarılan ham bloğun vinç yardımıyla güvenli şekilde kaldırılmasıyla başlar. Bu aşamada bloğun ağırlık merkezi çok kritiktir. Dengesiz kaldırılan bir blok hem ürün kaybına hem de ciddi iş güvenliği risklerine neden olacaktır. Bu yüzden sapanlama açıları ve vinç kapasitesi önceden hesaplanır. Blok vinçle alındıktan sonra katrak vagonuna yerleştirilir. Vagon üzerinde bloğun yere tam oturması ve sabitlenmesi gerekir. Çünkü katrak kesimi sırasında en ufak bir oynama plakaların çatlamasına ve bloğun komple göçmesine neden olabilir. Ardından blok transfer vagonu yardımıyla katrak hattına alınır ve girmesi gereken ölçüde ayarlı olan makineye yerleştirilir. Katrak makinası, elmas soketler dizilmiş 30 ila 80 kadar çelik laması bulunan bir testere gibidir. Aynı anda 80 kadar testereyi elinizde tutup bir kütük kestiğinizi düşünün. Tek fark kütük testerelere doğru itiliyor. İşte katrak makinesinin çalışma mantığı da budur. Belli bir düzlemde hareket eden testerelere taş aşağıdan yukarıya doğru itilir. Bu süreç saatler, bazen günler boyunca bloğu milim milim keserek plak haline getirir. Kesim sırasında su kullanımı hayati öneme sahiptir. Hem elmasların soğutulmasını sağlar hem de toz oluşumunu engeller. Katraklar 2 santim, 3 santim, 4 santim, 5 santim gibi ayarlanabilir. Katraktan çıkan plakalar henüz hamdır. Burada strip olacaklar ve yoluna plaka olarak devam edecekler ayrılır. Strip olacaklar köprü kesme hattına alınarak istenilen ölçüye göre ebatlanır. Bu ölçüler özel proje ölçüleri de olabilir.
Plaka olacaklar ise silim ve dolgu hattına yönlendirilir. Silim hattında taşın yüzeyi abresifler yardımıyla silinerek düzeltilir. Bu işlem sırasında taşın içindeki doğal boşluklar, fosil izleri net şekilde ortaya çıkar. Özellikle travertende bu boşluklar kaçınılmazdır. Bu noktada dolgu işlemi devreye girer. Taşın içindeki gözenekler özel reçine veya çimento, kalsit, kaolen karışımı dolgularla doldurulur. Amaç hem estetik bir yüzey elde etmek hem de taşın dayanımını artırmaktır. Yanlış yapılan dolgu parlatma sırasında yüzeyden kopar ve ürün değerini düşürür. Dolgu yapılmış plakalar 1-2 gün kurumaya bırakılır. Kuruma sonrası plakalar tekrar silimden geçer ve parlatma hattına girer. Parlatma işlemi taşın gerçek karakterini ortaya çıkaran aşamadır. Doğru parlatma taşın rengini derinleştirir ve yüzeye doğal bir parlaklık kazandırır. Parlatılan plakalar son kontrolden geçirilir. Çatlak, dolgu hatası veya yüzey kusuru olan ürünler ayrılır. Uygun olanlar ise bandılanarak sevkiyata hazır hale getirilir. Bu noktada gördüğünüz ürün artık sadece bir taş değildir. Milyonlarca yıllık jeolojik sürecin modern makineler ve insan tecrübesiyle şekillendirilmiş son halidir. Doğal taş sabır ister. Doğru kesim, doğru dolgu ve doğru parlatma yapılmadığında doğa hatayı affetmez.